Merhaba sevgili kovalar, hoş geldiniz Aralık ayına. Aralık ayı sizlere bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Aralık ayı gerçekten son revizeleri gerçekleştirdiğimiz pek çok konunun değişime uğradığı, yeni planlar, projeler içinde olduğunuz bir ay olacak. Sizler için 5-11 akse çalışıyor olacak. Oldukça güzel, verimli, kazançlı bir Aralık ayı içinde olduğunuzu gösteriyor. Pek çok konuda değişimler yaptığınız bir Aralık ayına giriyorsunuz sevgili kovalar. Hemen ayın başında Ay Koç'la başlıyor olacağız ve tabii ki burada sizin için yakın çevreniz, dostlarınız, arkadaşlarınız, burada bir hareketlenme var, görüşmeler var. Tekrar burada bir hareket içerisinde olacaksınız. Yine burada tabii ki yakınlarınız, çevreniz, başkalarıyla olan ilişkilerinizde paylaşımlarınızın arttığı verimli, güzel bir süreçte olacaksınız. Yine aile konuları hemen Aralık ayının başında ev, aile içindeki bireyler, kişiler, onlarla ilgili paylaşımlarınız iyi, güzel, akıcı bir şekilde ilerliyor. Zaten ayın başında büyük su üçgeni dediğimiz büyük su üçgenlerimiz var. Sizin için de tabii ki bu ev, kariyer, günlük iş ve ortamlarınız ve aynı zamanda para durumunuz. Bunlarla ilgili tabii ki sizi uzun zamandır zorlayan bu konularla ilgili daha akıcı, daha güvende, daha böyle duygusal olarak iyi bir şekilde ele aldığınız bir süreçte olacaksınız. Ve 2 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor olacak. Venüs'ün Yay burcuna geçmesi sizin 11. evinize doğru ilerleyen bir Yay stelyumundan bahsediyoruz. Oldukça çok verimli olacak. Sosyal ilişkiler, yeni bağlar, kişilerle görüşmeler, iş arkadaşlıkları, ortaklıklarınız, bunlarla ilgili güçlü kişiler, güzel kişiler, kendi karar verdiğiniz konularda önemli etkin rol oynayabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Yine para konularıyla ilgili daha olumlu likit alışınızın, likit para, cüzdanınızdaki parayla ilgili biraz daha geliştirebilen ve karşılığını görebileceğiniz bir süreçte daha olumlu akıcı enerjiler içinde olabileceğinizi gösteriyor. Ve ikili ilişkilere baktığımızda bu arkadaş grupları içerisinde güzel, tatlı, hoş insanlarla bir araya gelme, yine bekar olan kovalar için olumlu, güzel arkadaşlıklar içinde olma süreci başlayabilir. Bu anlamda da oldukça güzel bir başlangıç sevgili kovalar. Ve 5 Aralık İkizler Dolunayı, değişen planlar ve parlayan fikirler. Siz sevgili kovalar ve yükselen kovalar için tam 5. evinizde gerçekleşiyor. Çok güzel hedefler, yaşama yönelik yatırımlar, burada yapmak istediğiniz konuları yükselten sevgi, aşk, varsa çocuklarınız, torunlarınız sizi mutlu eden konularla ilgili İkizler Dolunayı'nın ışığı yansıyor olacak. Sevdiğiniz kişilerle olmak, çocuklarınızla olmak, o sevdiğiniz konulara ilgilenmek etkisini arttırıyor olacak. Ve tabii ki Dolunay yöneticisi Merkür de tam 10. evinizde. İş, kariyer, hedefler, yaşamda yatırım yapmak istediğiniz konularla ilgili ivmesini çok yükseltiyor olacak. Hareketli bir süreç. İşte oyunlar, aktiviteler, sevdiğiniz hobilere geri dönmek, burada yaşamınızı güzelleştiren, hareketlendiren her noktada hem konuşkansınız hem çevrenize ışık saçıyorsunuz. Çok güzel yeniden tüm konuları değerlendirdiğiniz, şekillendirdiğiniz bir dolunay olacak. Dolunay yöneticisi 10. ev demiştik ve burada ay düğümleriyle beraber hareket ediyor. Tabii ki Güneş de karşıt evinde Yay burcunda 11. evinizde hedefler, projeler, iş arkadaşları, ortaklıklar, sosyal gruplarınız çok artıyor ve burada ay düğümleriyle bir karesi mevcut. Tabii ki bu dolunay buradaki ay düğümleriyle bazı konularda sizi çelişki içinde bırakabilir. Bazı kararlarınızı yineleyebilirsiniz. Bazı kararlarda değerlendirmeler sürecinde olabilirsiniz. Burada tabii ki hem para konularıyla hem elinize gelen para hem dışarıdan gelen paranızla ilgili bazı böyle zorluklar halen devam ettiğine işaret ediyor aslında bu ikizler dolunayı. Ve burada bazı çelişkiler, o girdiğiniz gruplar, arkadaşlıklar, orada işle ilgili bağlantılar da olabilir. Hedefler ve yapmak istediğiniz konularla ilgili bağlantılar da kuruyor olabilirsiniz. Ve bunlar tamamen aslında günlük yaşamınızda, günlük çevrenizdeki pek çok işi hareketlendirecek bir ikizler dolunayı. Ancak burada kişilerle ortak alanda
olmanızı sağlarken burada değişen fikirler, aynı yerde aynı kişilerle aynı fikirde olmama durumları yine Jüpiter tabii ki retro olsa da burada destekliyor olacak. Burada tabii çelişki yaratıyor. Yani burada bir karar verdiniz. Belki yaşamı daha keyifli yaşamak, belki yaşamın daha keyifli tarafında olmak, ama öte yandan tabii ki bu para konularıyla ilgili elinize geçen somut değerlerle ilgili, değer yaratmayla ilgili hala bir şeylerin tam olarak oturmadığını da görebiliyorsunuz. Bu tabii ki içsel olarak sizi çelişkilere sürükleyebilir. Yani içsel olarak kararsızlıklar, emin olamamalar, bu gibi durumlara sürükleyebilir. Ama lütfen burada Jüpiter'i, yayın enerjisini, özellikle o Merkür'ün 10. evinizde kararlarınızı güzel bir şekilde sergileyebilmek, değişen ortamlarda güzel çözümler üretebilmek, etkin konuşmalar yapabilmenizi sağlayacak. Burada gruplar içinde hedef ve projelerde aynı zamanda para durumuyla ilgili çeşitli çözümler üretebileceğiniz, çeşitli planlar, güzel parlak fikirler sunabileceğiniz bir noktada olacaksınız. Lütfen buradaki çelişkilere aldanmayın. Buradaki çelişkiler, zorlanmalar olabilir ama bu fikirleri öne çıkartmak, sunmak, geliştirmek size oldukça verim sağlayacak sevgili kovalar. Ve para konularına baktığımızda tabii ki ev giderleri var. İşte burada alacak verecekleriniz, o geçmiş bir takım borçlar, harçlar, bunlarla ilgili, bu geçmiş paralarla ilgili biraz burada bir durum yaratacağını zaten gösteriyor ikizler dolunayı. Burada hobileriniz, belki sevdiğiniz bir konuya, kişiye, bir kesenin ağzını açma durumları söz konusu olabilir. Günlük masraflar size dışarıdan gelen paranızın dengesini değiştirebileceğini gösteriyor. Ancak burada güçlü düzenlemeler sağlayabilirsiniz sevgili kovalar. Sağlık konularına baktığımızda genel anlamda olumlu. Ay ikizlerde olduğu için, 5. evde olduğu için çocuklarınızın gündemleri, etrafınızda sevdiklerinizin gündemleri, bunlarla haşır neşir olabilirsiniz. Öte yandan sağlık konuları ilgili eller, kollar, üst solunum yolları ay ikizler olduğu için etki alanınızda olacak. Yine tabii ki burada geçmiş bir rahatsızlığınız varsa Satürn ve Neptün'den ötürü yine burada gölgeleneceği için yine burada kemik, eklem sorunları, bağışıklık sistemini özellikle bu sürede desteklemek önemli. Salgın hastalıklar, bunlar aktifleşebilir. Lütfen burada bağışıklık sisteminizi destekleyin sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Onun haricinde olumlu ve güzel bir dolunay sizlere bolluk bereket getirsin. Ve 6-7 Aralık'ta Merkür, Jüpiter ve Satürn'le çok güzel açılar yapmaya başlayacak. Özellikle sizin için 7 Aralık çok güzel. Günlük işleriniz, ev ortamınız, iş konularınız, tüm bu konularda olumlu, verimli, şifalı günlerde olacaksınız. Bu günleri günleri, yani olumlaması yapabilirsiniz. Bütçenizi geliştirmek, biraz daha değerini arttırabilecek günlerde olacaksınız. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada paranızın girişi çıkışı ile ilgili daha iyi düzenlemeler yapabileceğiniz olumlu günlere işaret ediyor. Yine tabii ki iş konusunda görüşmeler, anlaşmalar, bunlarla ilgili de olumlu çalışıyor olacak sizler için sevgili kovalar. Ve 9-10 Aralık Mars-Satürn karesi gerçekleşiyor. Biraz daha gölgeli günlere geçtik maalesef. Gezegenlerimiz 9-10'da karelenerek burada özellikle Mars'ın 11. evinizdeki yerleşmeye başlayacak. Şu anda 10. evinizde iş konuları ile ilgili. Özellikle Satürn'ün de burada 2. evinizde para konuları, iş konuları, meşgalelerinizde o paranın bir türlü yetişmemesi, işlerinizin yetişmemesi burada tabii ki önemli bir noktada hareket ediyor olacak. Burada lütfen mücadeleyi bırakmayın. Özellikle Jüpiter'in güzel iyicil etkileri retro olsa da sizi desteklemeye devam ediyor. Yine Merkür'ün burada Uranüs'le daha sonra geçiş yapacak 11 Aralık'ta. Bu sürede size tam Aralık'ta geçerken 11 Aralık'ta 10. evinizden tam 11. evinize geçen Merkür burada özellikle 11 Aralık'ta önemli bir haberi, işle ilgili bir terfiyi, kritik ani karşılaşmayı, ev, iş yaşamınız içinde, evin içindeki bireylerle ilgili gündemleri burada ortaya çıkartabilir. Kararsız kalabilirsiniz, baskılanabilirsiniz. Biraz zorlu bir gün, karar anı almak için uygun bir gün değil. Tabii ki sanat, tasarım,
ilham verici konularda çok destekleyici. Merkür buradan Neptün'den üçgen alıyor. Ama burada bir olumsuz durumda yaratabilir. Uranüs olumlu durumda yaratabilir. İnşallah olumlu güzel haberlerle gelir aile içinde. Özellikle iş ve aile dengesinde burada Merkür'ün bir hareketi var. Buraya çok dikkat sevgili kovalar. Ve 10 Aralık Neptün Balık burcunda ileri hareketine hazırlanıyor olacak. Neptün'ün bu güzel geçişi uzun süredir Satürn'le beraber ikinci evdeydi. Burada sizi zorluyordu. Hem parasal hem maddi kaynaklarla ilgili sıkışmışlık, dilediğiniz gibi olmaması, aynı zamanda öz ihtiyaçlarınız, duygusal durumlara bir vurgusu vardı. Neptün artık burada illüzyonu kaldıracak. Artık geçmişteki yoğunluklar, sıkıntılar tamamlayacak. Bu duygulara artık aşinasın. Hem maddi hem manevi yönden eksikliklerinizi tamamlamaya başladığınız bir süreçte ilerleyecek Neptün. Satürn'le beraber yeni sınırlar, yeni kararlar, yeni düşünceler, burayı artık ezberlediğiniz, gördüğünüz yeni duygulara, yeni sınırlar belirlemeye doğru ilerlediğiniz bir alanda olacaksınız sevgili kovalar. Artık Neptün size diyecek ki iş yaşamınız, para durumunuz, bunlarla ilgili kazanç sağlamakla ilgili artık gerçekleri, kalıcı olan değerlere yönelmeye başlıyorsun diyecek. Daha kalıcı, daha aktif bir sürece doğru ilerleyeceksin ve bu duygularla ilgili artık kapanma, sonlanma, eksiklikleri görme ve tamamlama döneminde olduğunu vurgulayacak Neptün'ün balıktaki geçişi. Ve 12 Aralık Merkür Yay burcuna geçecek. Demiştik ya 11 Aralık, oraya dikkat. 11-12 Aralık'ta Yay burcuna tam geçiyor olacak. 11. evinize sosyal arkadaşlıklar evi. 12 Aralık'tan itibaren sosyal gruplarınızla yan yana gelmeler, yılbaşı organizasyonları, yeni organizasyonlar yapmak, aile içinde, ev ve iş ortamınızda adeta bir yıl sonu kapanması yapıyorsunuz. Çok güzel yoğunluk var, kişilerle görüşüyorsunuz, işinizle, evinizle. Yoğun sosyal bir dönemde olacaksınız. Bolca sosyal aktivitelere dahil oluyorsunuz sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Gelecekle ilgili yeni planlar, yeni formalizeler yapacağınız, yeni fikirler geliştireceğiniz bir sürece doğru ilerleyeceksiniz. Ve 15 Aralık Mars artık Oğlak Burcu'na geçiyor. 12. evinize ilerleyecek. 23 Ocağı kadar burada olacak Mars. Mars biliyorsunuz eylemler gezegeniydi. Harekete geçme. Mars bu alanda size geçmiş işlerinizle ilgili, meşgalelerinizle ilgili yepyeni uzun vadede planlar, programlar yapmanızı sağlayacak. Kapalı alanlarda bir süre geçirebilirsiniz. Ev, ofis, iş ortamı burada çalışmaları arttırabilir. Yine ailenizin içindeki kişilerle ilgili, arkadaş gruplarınız, kadınlarla ilgili bir takım hareketlenmeler ve haberler oluşabilir bu arka planda. Mars Oğlak Burcu'nda demiştik, kadınlar, aile içerisindeki o perde arkasındaki konular, bunlar gündeme gelebilir. Yine kendinize yapmış olduğunu düşündüğünüz bir haksızlık, kadınlar, anne, işveren, iş yerinde arkadaş grubundaki kişiler, bunlarla ilgili gündemler, gizli mevzulara çekilebileceğinizi gösteriyor sevgili kovalar. Kimi kovalar için tabii kapalı alan çalışmasını arttırabilirken bazı kovalar için ise hastaneler, işler, yurt dışı konularıyla ilgili gündemleri aktif hale getirebilir. Ve 17 Aralık Güneş Satürn karesi başlıyor sevgili kovalar. Burada sizler için 11. evinizdeki Yay burcundaki Güneş yeni hedefler, yeni planlar, olumlu artık ortak kişilerle güzel hedeflere doğru ilerlerken ikinci evinizdeki Satürn balıkla beraber karelenecek. Burada birazcık aslında daha kış aylarının zamanına geçtiğimiz, biraz daha o kış sendromu dediğimiz bunalımda ruhsal olarak biraz çelişkili haller yaratabilir. Yine otoriter figürler, yönetimde olan kişiler, sizden yaşça büyük olan kişilerle ilgili sorunlu konularda biraz böyle vazgeçme üzerine gidebilir. Bazı tabii ki kovalar, motivasyonunuzu lütfen yitirmeyin. Biraz zorlanacak. Burada geçmiş konularla ilgili, benzer konularla ilgili zorlanmalar, sıkışmalar yaşayabilirler. Bir hedefi, bir güven duyduğu bir konuyla ilgili orada bir takım zorlanmalar yaratabilirler. Yaratabilir bu durum. Güneş ve Satürn karesi. Özellikle ev, aile, iş konuları, bunlarla ilgili yine eski o sıkışmışlık duyguları, duygusal olarak aşina olduğunuz fakat sizi zorlayan konular oluşabilir. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Burada lütfen
olabildiğince o hedeflerinizi yükseltmek, azimle, kararlılıkla devam ettirmek çok önemli olacak. Burada kendinizi destekleyin. Duygusal anlamda zorlanma yaratan bir süreç olacak sevgili kovalar. Parasal anlamda da o geçmiş kayıplar, zorluklar, bunları göreceğiniz, endişelerinizi arındırdığınız bir sürece doğru zaten ilerliyor olacaksınız. O yüzden 15-17 Aralık burada biraz aslında buradaki çelişkileri tekrar eden, duygusal olarak buradaki arınmaları sağladığınız bir dönemde olacaksınız. Ve 20 Aralık Yay yeni ayı, kararlılıkla kara günlerin üstesinden gelme yeni ayı, Yay yeni ayı geliyor ve siz sevgili kovalar ve yükselen kovalar için tam 11. evinizde gerçekleşecek. Sosyal gruplarınız, arkadaş gruplarınız, hedefleriniz, umutlarınız, motivasyonunuzu çok yükselten bir yeni ay sevgili kovalar. Çok güzel. Yılın bu son günlerinde adeta motivasyon gücünüzü güçlendirecek, yeni hedeflere, odaklara ilerletecek güzel bir yeni ay olacak sizler için. Yeni ay yöneticisi tabii ki Jüpiter. Tam 6. evinizde, retro dahi olsa günlük rutinlerinizle ilgili işlerinizi hala desteklemeye devam ediyor. Burada tabii ki Jüpiter Almüten aynı zamanda burayı takip etmek, işinizi verimli hale getirmek, kişilerle görüşmek, iş arkadaşlarınız, organizasyonlar, bunlarla yoğun bir döneme gireceğiniz yıl sonu kapanış yapıyorsunuz adeta, çok çok güzel. Peki bu yeni ay Satürn ve Neptün'le biraz gölgeleniyor olacak. Bu sizin için geçmişte yaşadığınız zorluklar, kayıplar, öz değer vurgularınızı yeniden inşa edebileceğiniz fırsatları da sunuyor olacak. İkinci evinizdeki bu Satürn ve Neptün kavuşumu uzun süredir buradaydı. Artık bazı şeyleri tamamlıyor. Para ve manevi yönden güçlendirmekte zorluk çektiğiniz konular, sınavlar, kapanışlar, vazgeçişler, bunları filtreleyerek, kabul ederek duygularınızı, derin anlam anlayışını artık tamamlıyor olacak. Burada sizi gölgelemesine izin vermeyin sevgili kovalar. Hedefler, ümitler, motivasyonunuz çok güzel. Bu kişiler zaten size çekmeye başlayacak. Bu kişilerle yan yana gelmeler, konuşmalar, iş ortamları, arkadaş ortamları, sevdiğiniz kişilerle yan yana gelmeler, kararlarınız, fikirleriniz çok yükselişe geçiyor olacak. Burada lütfen geçmiş konular, sırtınızı döndüğünüz yer, Mars burada hareket ediyor. Orada kendi içinize o güven kaybı yaşadığınız geçmiş konulara lütfen takılı kalmayın. İş yerinizde yenilikler sağlayabilirsiniz sevgili kovalar. Bu yeni ay yay yeni ayı, tohum atma zamanı. Burada güvensizlikleri bir kenara atarak yeni ayda güvensizliklere neden olan konuları yeniden duygularınızı arındırarak, buradaki sınırlarınızı yeniden belirleyerek, yeni düzenlemeler yaparak veriminizi arttırabileceğiniz bir yeni aya işaret ediyor. Özellikle para konularına bakalım. Hedeflerinizle ilgili, kararlarınızla ilgili azimle, kararlılıkla ilerleyeceğiniz her konuyu destekliyor olacak. Burada kaynaklarınızı verimli hale getirebilecek parlak çözümler, güzel etkiler sağlayabileceksiniz. Elbette burada Satürn ve Neptün'ün gölgelenmesi her yeni ay olduğu gibi o karanlıkta kalan duygularımızda hesaplaşma halinde ortaya çıkartacak. Öte yandan o gruplar, hedefler, burada çelişkiler, belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Evet, bir şeye azimle, mutlulukla, o yay enerjisiyle karar verip sonra oradaki konulardan vazgeçme, karar verememe enerjisi de hakim olacak. Ama kararlılıkla hedeflerinizi sizi geliştiren noktalara ilerlemek önemli olacak. Çünkü burada Merkür ay düğümleriyle kare yapıyor. Yani buradaki kararsızlıklarınız özellikle para temelli, özellikle sevgi ve para temelli sizi desteklemeyeceğini düşündüğünüz konularda zıtlıklar, çelişkiler yaratmaya neden olsa da lütfen bu hedeflerden vazgeçmeyin. Bunlarla ilgili plan programlarınızı gelecek yılda buradaki tamamlamalarınızı sağlamak üzere geliyor. Yani buradaki çelişkiler birer sınav gibi görebilirsiniz. Karmik ve kadersel anlamda. Burayı halledebildiniz mi, halledemediniz mi? Buradaki sıkıntılar, problemler, eksiklikler, bunları ne kadar tamamladığınızla ilgili aslında çalışıyor olacak. Ve tabii ki yaşamınızın kaynaklarını daha verimli hale getirmek için parlak çözümler üretebiliyor olacaksınız. Para konularında masraflara çok dikkat. Biraz yıl sonunda aslında böyle bir açılma söz konusu. Ev, aile, kişiler, organizasyonlar, bonkörce harcamalara lütfen çok dikkat sevgili kovalar. Sağlık konularında
Ay yay burcunda ve yay stelliumu gerçekleşiyor. Ateşli hastalıklar çok etkin olabilir. Kronik yorgunluklar, motivasyon düşmesi, buralara lütfen kapılmayın. Bardağın dolu tarafına lütfen odaklanmaya çalışın. Psikolojik olarak her gün yaptığınız odaklanma, meditasyon, bu rutinlerde kalmak size iyi gelecek. Zorlandığınız yerde hayatın o akışkan rutinin içinde kalmak size iyi gelecek. Çok fazla düşünceler, çok fazla kişilerle görüşmeler içinde olabilirsiniz. Burada bedeninize, bağışıklığınızı desteklemek çok çok önemli. Yine Satürn ve Neptün'ün karelenmesinden dolayı kalp rahatsızlıkları, bedene yüklenmeler, bunlara dikkat. Baldırlar, kas, adele, yaptığınız hobilerde buraları bedeninize lütfen yüklenmeyin sevgili kovalar. Bu anlamda güzel bir dolunay, güzel bir yeni ay sizleri bekliyor. Çok pardon. Bolluğu bereketiyle bu yeni ayı sizlere gelsin. Çok güzel hedefler, arkadaşlar, gruplar ve bolluk bereketi kendinize çekiyorsunuz adeta. Güzel bir yeni ay diliyorum. Ve 21 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçecek Güneş artık 12. evinize ilerleyecek sevgili kovalar. Duygusal bir arınma sürecine geçiyorsunuz. Yaratıcılığınız, ilhamınız, sezgileriniz çok yükselmeye başlıyor. Yine perde arkası konular dediğimiz bu konular gündeme gelebilir. Şu kişiler bunları söylemişti, bunları yapmıştı. Adeta orada kişilerin görüşleri ve değerlendirmeler içindesiniz bu kişilerle görüşmeleri. Aile bireyleri, yine aile büyükleri, bunlarla ilgili konular, gündemler ortaya gelebilir. Yine izole olma ihtiyacınızı arttırabilir, dinlenme ihtiyacınızı arttırabilir. Bu sürede tabii ki eğer sanat ve tasarım işleriyle ilgili bir kovaysanız inanılmaz verimli, çok güzel işler çıkartabilirsiniz. Tabii ki burada bazı kovalar içinde burada tamamen böyle her şeyi yeniden gözlemleyip değerlendirdiği, biraz daha kendi içinde, kendi kavuğunun içinde olmak istediği bir sürece geçiyor olacaksınız sevgili kovalar. Ve 24 Aralık'ta Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor. Zaten Oğlak Burcu 12. evinizi yönettiği için tamamen böyle bir içe çekilme, biraz daha kendi içinize dönme süresi içinde olacaksınız. Venüs 12'den geçiyor olacak. Tabii ki burada Venüs ev, aile konuları, sevgi konuları, biraz da o korku ve endişelerinizle ilgili arındırmaya gittiğiniz, duygularınızı iyileştiren bir noktada olacak. Burada bir takım aile bireyleri, sevgi bağları, sizi yoran, gizli kalan konular, gizli düşmanlıklar, perde arkasındaki aşklar, hikayeler, bunlarla ilgili gündemlerle tekrardan düşünerek, değerlendirerek bu süreçte ay kapanışı yapmaya başlıyor olacaksınız. Tabii burada Satürn'le ilgili de bir karelenme var. Sizi yoran, işte kırgınlıklar, hayal kırıklıkları, bunları arındırdığınız, dönüştürdüğünüz bir süre zarfında olacaksınız. Çok verimli, yaratıcı, üretkenliğinizi çok artıran bir süreç. Tabii bazı kovalar ve yükselen kovalar içinde geçmiş aşk hikayeleri, bunlarla ilgili kalıcı kararlar almak, geliştirmek, bunlarla ilgili konuşmaları değerlendirmek, bunlarla ilgili de bir süreç başlatacak ay sonu. Ve tabii ki ayın sonunda Mars da ay düğümleriyle olumlu bir açıda hareket edecek. Ay düğümleriyle olumlu bir açıda hareket eden Mars sizin 12. evinizde. Tüm bu planlarınız, parasal konularla ilgili lütfen içinize attığınız duygulara çok dikkat. Burada kendinizi sıkıştırmamaya çok dikkat sevgili kovalar. Evet, bir şeyler belki istediğiniz gibi gelişmiyor ama yıl sonunda yapacağınız bu uzun vadeli planlar, uzun değerlendirmeler gelecek yıl için oldukça verimli, iyi fikirler, güzel fikirler ürettiğinizi, iyi kişilerle, iyi insanlarla yan yana gelebileceğinizi de gösteriyor. Lütfen duygularınızdan vazgeçmeden uzun vadedeki bu geleceğe yatırım yaptığınız güzel parlak fikirleri geliştirmeye devam edin. Ve Merkür ay sonunda Satürn'le kareleniyor olacak. Evet, Merkür 11. evinizde. Organizasyonlar, bir takım arkadaşlar, görüşmeler, bunlarla ilgili böyle ifadelerde zorluklar yaratabilir. Eğer bir organizasyon, yılbaşı etkinliği gibi bir şey düşünüyorsanız burada aksamalar, blokajlar, kağıt evrak işleri, bunlar da böyle bir aksama durumu söz konusu olabilir. Yine kazalar, sakarlıklara da dikkat etmeniz gereken bir yıl sonu kapanışı olacak. Bolluğu bereketiyle gelsin sevgili kovalar. Önemli değişimler, güzel kararlar, yeni hedeflere doğru ilerlediğiniz bir Aralık ayı olacak. Küçük küçük değişikliklerle büyük adımlar attığınız güzel, bereketli, bollu günlere doğru geçiyor olacaksınız sevgili kovalar. Ve sizler için güzel bir yeni yıl olumlaması yaptım ve sizler için geliyor. Dilerseniz bunu durdurabilir, sonra tekrar edebilir ve aldım kabul ettim gibi şeyler yapabilirsiniz. Ve sizler için geliyor sevgili kovalar, Kova burcu yeni yıl olumlaması.
Ben evrenle uyum içindeyim. Hayat bana yeni fırsatlar, yeni ortaklıklar ve destekleyici çevreler sunuyor. Yatırım ve kaynaklarım her geçen gün güçleniyor. Hem maddi hem manevi olarak bolluk ve bereket içinde ilerliyorum. Geçmişte yaşadığım zorlu durumlar bana tecrübe kattı ve artık bilinçli, sağlam adımlar atıyorum. İç sezgilerime güveniyor, kararlarımı bilgelikle alıyorum. Sevgi, mutluluk hayatıma akıyor. Kendimi, sevdiklerimi güçlendiriyor ve destekliyorum. Ben kobayım, yaratıcı, özgür, bağımsız, topluma faydalı adımlar atabiliyorum. Her gün yeni fırsatlar ve ışıkla dolu. Ben bu fırsatların hepsini fark ediyor ve en iyi şekilde değerlendiriyorum. Sizler için geldi sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Güzel bir yeni yıl diliyorum. Sevgi ve selamlarımla.